Bu gördüğünüz yılan bir kara mamba. Son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmindeki bu sahneyi izlerken ünlü basketçi Kobe Bryant birdenbire ayağa sıçramış. Hayır, korkudan değil. O yılan da kendini gördüğünden. Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. Dünyadaki en uzun ikinci zehirli yılandır. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkten alırlar. Bu canlının karada yaşayan en hızlı yılanlardan biri olduğu bilinmektedir. Saatte 20 kilometre civarı bir hıza ulaşabilir. Uzun, siyah, hızlı, zehirli, saldırgan. İşte o yılanın böylesi özellikleri nedeniyle Kobe Bryant kendini onda bulmuş. Bir de yılanların çok önemli bir başka özelliğinden dolayı. Biliyorsunuz, gömlek değiştirirler. Aslında biz insanların da zaman zaman böyle bir değişime ihtiyacı olur. İkinci bir kimliğe. Kobe Bryant kendi alter egosunu bu yılandan etkilenerek yaratmış. 10-11 yaşlarındaydım. Yaz zamanları basketbol oynuyoruz. Bütün bir yaz boyunca hiç basket atamadım. Hiç mi? Bir tane bile atamadım. Hiç basket atamayan bir çocuk. Düşünsenize. En azından şansına bir tanesi girer yahu. Nasıl hiç basket atamazsın? Çünkü felakettim. Ne önüm boşken atabildim ne de şansına tutturabildim. 0 puan. Ağladığımı hatırlıyorum. Koskoca Kobe'yi böyle hayal edebilmek biraz zor değil mi? Babam bir gün geldi, bana sarıldı ve şunları söyledi. Bak, 0 skorda yapsan, 60 skorda yapsan seni seviyorum ve hep seveceğim. Bir çocuğa söyleyebileceğiniz en iyi şey budur. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık o noktada istediğim kadar başarısız olabilme özgüvenine sahiptim. Fakat biliyor musun? Yine de o 60 skoru yapacağım. İstediğin kadar başarısız olabilme özgüveni. Eğer kaybedecek bir şeyiniz kalmamışsa kendinizi daha bir özgür hissedersiniz. Böyle bir anda 2 yolunuz vardır önünüzde. Kendinizi bir kaybeden olarak etiketleyip sinip geri çekilmek ya da ikinci bir yol. Kendinize mamba mentalitesi gibi bir etiket uydurmak, bir sembol, bir alter ego yaratmak ve azimle, tutkuyla ileriye atılmak. Elbette hepimizin hayatları farklı. Herkes için aynı kurallar geçerli değil. Birçoğumuz basketbol oynamıyor, belki spor bile yapmıyor. Ama başarılı bir sporcunun psikolojisiyle düşünmek ve böylece sadece bedeni değil, aklı da kontrol edebilmek hepimiz için doğal bir ihtiyaç. İşte tam da bu sebeple Kobe'den ve onun yılanından öğreneceklerimiz var. Bilim ve teknoloji aldı başını gidiyor. Artık haberlere yetişmekte bile zorlanıyoruz. Her gün evimize yeni bir teknoloji giriyor ve hemen hayatımızı değiştiriyor. Ama bedenlerimiz o kadar da hızlı değişmiyor. Bilgisayarın, masanın başında saatlerimiz geçiyor. İşte sırt ağrıları, boyun ağrıları, artan kalp damar hastalıkları, obezite. Sadece karantina döneminde bile hepimiz eve kapandığımız için bir sürü hastalıkta artış ortaya çıktı. Hareketsizleştik. Oysa vücudumuz buna alışık değil. Daha 1-2 nesil öncesinde çok daha fazla fiziksel güce ihtiyaç duyuyorduk. Hareket ediyorduk. O yüzden bir sporcu olmasak bile bedenlerimizi harekete geçirmek şart. Ama yeterli değil. Sporcular için bile yetmiyor. Fiziksel sınırlarına ulaşan bu insanlar rekabette nasıl öne çıkacak? İşte burayı kullanarak. İşte Kobe bunu fark etmiş. O yüzden mentalite demiş. Mentalle yani akılla ilgili bir konu. Mamba mentality kavramını önce Twitter'da bir hashtag olarak kullanmış. İnsanlar tarafından o kadar benimsenmiş, o kadar hızla bir akım haline gelmiş ki trend topik. Bir sporcu psikolojisiyle bedende başlamış ama derinleştirince akılla tamamlanmış. Bir çeşit hayat felsefesine dönüşmüş. Yazdığı kitabın adına bir bakın. Nasıl oynarım? Hayat ve oyun. Sadece basketçiler, sadece sporcular oynamıyor. Hepimiz oynuyoruz bu hayatta. İşte belki de o yüzden Mamba mentalite etiketini okumuş çocuklar da paylaşmaya başlamış aralarında. Elit üniversitelerden hocalar, çok büyük şirketlerin başkanları, CEO'ları. Peki ne bulmuşlar acaba bu mentalitede? Böyle havalı lafları çokça duyarız değil mi? Özellikle de kişisel gelişim dünyasında. İşte şu 3 maddeyi yaparsanız hayatınız değişir. 5 adımda başarılı olmanın sırları. Zinciri kırma.
Yok, bu sonuncusu iyi, gerçekten de işe yarıyor. Ki sanırım Kobe'ninki de öyle işe yarıyor. Çünkü o da benim gibi size bir reçete vermiyor. Alın hadi bunu yapın, siz de başarılı olun gibi böyle basit boş vaatlerde bulunmuyor. Çünkü herkesin hayatı farklı. Herkese balık veremezsin ama balık tutmayı öğretebilirsin. En azından ilham verebilirsin. Ve bunun en iyi yolu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece söylemek değil, yapmak. Ve Kobe bunu yaptı. Günlük rutini çok sıkıydı. Saldırgan bir mamba gibi durduraksız çalışıyordu. Gece yarısı sabaha karşı saat 3 gibi erkenden kalkmalar, geç saatlere kadar böyle ayakta kalmalar. Tipik bir sporcu rutininden oldukça farklı. Birçok sporcu önemli maçlar öncesinde enerjisini korumak için öyle yorucu aktivitelerden kaçınır. Oysa o bunları yapmadı. Sürekli yorucu bir temponun içinde koşturup durdu. Çünkü bu durumun onu daha güçlü kıldığını fark etti. Esneme, ağırlık kaldırma, antrenman, basketbol oynama, sonra toparlanma. İşte bu şekilde playoff'lara çok daha iyi hazırlandığını düşündü. Tabii size gece 3'te kalkıp da çalışın demiyorum. Gerekirse 2'de kalkın. Konu saatin kaç olduğu değil. Konu verilen bir reçeteye harfiyen uymak değil, esnek olmak. Ya abi ben sabah erken kalkmayı çok denedim ama olmadı. Olmadı mı? Vazgeçmeyeceksin. Hemen kıvrılacaksın. Bir yılan gibi. Senin önüne konulanı değil, kendi çizdiğin yolu takip et. Ezberleri boz. Herkesin yaptığını yaparsan nasıl fark yaratacaksın ki? Bence işin özü bu. Kobe bile hayatı boyunca aynı yoğun tempolu o rutinini uygulamadı. Zaten kendisi de söylüyor bunu. Diyor ki, rutinim zamanla değişti fakat yaklaşımım değişmedi. Bakın böyle bir yaklaşım geliştirmek için bir şeylerden ilham almanız gerekir. Kendinizi motive etmek için bir hikayeye ihtiyaç duyarsınız. Kobe tam böyle bir ihtiyaç halindeyken karşısına o film ve filmdeki yılan çıkmış ve onu seçmiş. Başka bir örnek, The Last of Us dizisiyle ilgili videoda da bahsetmiştim. Ona kaynaklık eden oyunun yaratıcıları bir belgeselde gördükleri Cordyceps mantarından etkilenmişlerdi. Siz bir yaklaşım geliştirmek istiyorsanız kendi hikayenizin, kendi sembollerinizin peşine düşün. Sporcular için olimpiyatlar işte bu tür hikayelerin oluşmasını motive eder. Sporcuların psikolojik olarak hazırlanması için bir hedef göstermeye çalışır olimpiyatlar. Bu videonun sponsoru Paribu'da sporcu psikolojisinin en güzel örneklerinin Team Paribu'da uygulanmasını sağlıyor. Team Paribu, Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporculardan oluşan bir takım. Amacı bu sporcuları desteklemek ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Mentorlukla, iletişim ve araştırmayla. Milli sporcuların kendi branşlarındaki genç sporculara tecrübelerini aktarmasını sağlıyorlar. Daha çok genci sporla buluşturmak için ihtiyaç haritası işbirliğinde okullarda gençlerin spor ekipmanı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Olimpiyat ruhu diye bir şeyden söz ediyoruz ya hani. Yapabileceğinin en iyisine ulaşmak için çalışmak. Dostluk, kendine, kurallara, rakiplere ve çevreye saygı duymak. İşte bu gibi değerleri her biri kendi alanında etki sahibi sporcular önderliğinde nesiller boyu aktarabilmeyi hedefliyorlar. Bu ruh sadece spor sahalarında değil, buna ihtiyaç duyan her yerde kendini gösteriyor. Team Paribu, geçtiğimiz aylarda 11 ilde yıkıma neden olan depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da inşa edilecek yaşam kentlerindeki spor alanlarının oluşturulmasını sahiplenecek. Ayrıntılı bilgilerini açıklamalar bölümünde de bulabileceğiniz yarının takımı Team Paribu, Türkiye'de spor alanında gençlerin öncülük edeceği büyük bir dönüşümün her zaman tam ortasında yer alacak. Mamba mentalitesi. Bu bir zihniyet meselesi. Bu zihniyet bir sonuç aramakla ilgili değil, o sonuca ulaşma süreciyle ilgili. İşte o yüzden Kobe buna yaşam tarzı diyor. Basketbol gibi bir oyunun stratejisini alıp hayata uygulamak. Bu sırada karşımıza problemler çıkabilir, değişiklik yapmak icap edebilir ama hedef ve yaklaşım hep aynı. Sıkı ve kör bir disiplinle her gün aynı şeyleri tekrarlamamış ki Kobe. Öyle çok çalışıyor denilince böyle şeyler anlaşılmamalı. Kuşkusuz çok iyi bir disiplini var. Ne de olsa bir mamba. Kendini tamamen bu oyuna, basketbola adamış. Hedefini asla gözünden ayırmıyor. Fakat akılla, dinamik şekilde düzenlenen bir disiplin bu.
Mesela o gün bedeni yorgun mu hissediyor? Daha fazla zorlamıyor kendisini, kenara çekilip kestiriyor. O gün daha fazla atış yapması gerektiğini mi hissediyor? O zaman atış yapmaya devam ediyor. Yani bedenine, zihnine kulak veriyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. İlk duyduğumuzda böyle pek alakasız gibi gözüken bu sözün arkasında bugünlerde önemli bilimsel bulgular var. Hani bazı karikatürlerde olduğu gibi zihnini çalıştırırsan bedenin küçük kalabilir ama zihnin büyür. Sadece bedenini çalıştırırsan beynin ufak kalır fikri öyle pek de doğru değil. İkisine de ihtiyacımız var. Her şeyin tek bir reçetesi yok. Hayat stilimiz değişti. Hastalıklar da değişiyor. Çağımızın büyüyen problemlerinden depresyon ve anksiyeteyi bir düşünün. Günümüzde 13-18 yaşları arasındaki her 3 gençten biri anksiyeteden etkileniyor. 3 gençten biri diyorum bakın. Bu ne demek, farkında mıyız? Araştırmalar gösteriyor ki eğer biz bunun üstüne düşmezsek okuldaki performansımız düşüyor. Bu sefer hayatın geri kalanı da bundan etkileniyor. Üstelik son zamanlarda çok daha sıra dışı bir durum yaşadık. Pandemi döneminde anksiyetede 6, depresyonda 8 kat artış gözlenmiş. Pandemide ne oldu böyle de bir artış oldu sorusu tabii bilim için başlı başına bir araştırma konusu, fakat bizim için açık olan bir şey var. Hayatımız değişti. Hem de çok hızlı değişti. Ve bedenimiz, zihnimiz bu değişime adapte olamadı. Yeterince hızlı gömlek değiştiremedik. Belki de her gün 20 dakika yol yürümek zorundayken evde oturup kala kaldık kös kös. Üstüne bir de yemekleri, tatlıları gömdük. Az kalsın göbek alıp başını gidiyordu. Aslında bu durum bize çok çarpıcı bazı şeyler anlatıyor. Henüz tam olarak mekanizması çözülebilmiş değil ama bilim dünyasının farkında olduğu çok net bir durum var. Günde sadece 10-15 dakika bile egzersiz yapmak anksiyete ve depresyon riskinizi ciddi ölçüde düşürüyor. Ve sadece bununla da kalmıyor, etkili düşünebilme becerilerinizi de güçlendiriyor. Sadece söylemek değil, yapmaktan bahsetmiştik ya, kendi yaptığımdan söz edeyim biraz. Eğer gün içinde bir problemde takılıyorsam ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle çıkıp bir 10-15 dakika yürüyüş yapıyorum. Hatta yürüyüş yaptığım yola bir isim bile verdim. Ona Evreka yolu diyorum. Tahmin edebildiniz mi sebebini? Çünkü kendi hikayemi, kendi sembollerimi uyduruyorum. Mamba mentalitesi. Kobe yorgun hissettiğinde atışa devam etmek yerine kestiriyor demiştim. İnat edip verimsiz bir şekilde çalışmayı tercih etmiyor. Ben de gün içinde tıkandığımda kendimi zorlamıyorum. Zihnimi daha iyi bir performansa çıkarabilmek için gidip o yürüyüş yolundaki yürüyüşümü yapıyorum. Hem bu sırada fiziksel sağlığımı korumuş oluyorum, hem de kısıtlı vakti her kaynak için efektif olarak değerlendirmiş oluyorum. Permakültür hatırlıyor musunuz? Birazcık da onu çağrıştırıyor değil mi? Kobe atışları iyiyken daha çok atış yapmak istediğinde buna devam ediyor, yani formundayken. Ben atış yapmıyorum ama yazı yazıyorum. Bir metni yazarken her şey akıp gidiyor mu? Tam ortasında durup da o işi yarım bırakmıyorum, telefonuma falan bakmıyorum. Bitirene kadar ya da takılana kadar devam ediyorum. Kendimi zorluyorum buna. Verimli zamanımı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu bir reçete değil. Bu bir akıl yürütme, bir beden-zihin koordinasyonu. Body and mind. Herkes aynı şekilde davranamaz. Her yılanın kıvrılış biçimi farklı olmalı. Örneğin ben yazı akıp giderken durmuyorum ama ünlü yazar Ernest Hemingway bir hikayeyi ele alırken en heyecanlı noktasında devamında ne olacağını anladığı anda bırakırmış. Sonra o kaldığı yerden devam edermiş. Çünkü ertesi gün döndüğünde ortada devam edeceği, heyecanlı, devamında ne olduğunu da gayet iyi bildiği, onu yazmaya teşvik edecek bir hikaye var. Eğer sizin yaşadığınız zorluk kaldığınız yerden devam etmekse işte size bir çözüm. Kendi motivasyonunuzu yaratmak. Bakın, farklı reçeteler olsa da hepsi aynı mentalite. Kobe'nin dediği gibi rutinler farklı ama yaklaşım aynı. Zihnimizi efektif bir şekilde kullanabilmek için ürettiğimiz akıllıca stratejiler bunlar. Ancak bunu sağlıklı, verimli bir şekilde yerine getirebilmek için de sağlam bir vücuda ihtiyacımız var. O çok yoğun hayatlarımızda belki de 30 dakika egzersiz yapacak vakit bulamıyoruz ama günde 10-15 dakikacık bile olsa hayatımızı belirgin ölçüde etkileyecek şeyler yapabiliriz. Eğer sürekli gelişmek, azimli olmak, rekabet edebilmek, zorluklarla başa çıkabilmek istiyorsanız önünüzde sizden başka bir engel yok ve o engeli aşmak için
Hobiyi seviyorsanız Mamba mentalitesini uygulayın. Beni seviyorsanız zinciri kırmayın. Ama en önemlisi, kendinizi seviyorsanız kendi hikayelerinizin peşine düşün. Hadi hemen bugün, şimdi üzerinizdeki gömleği değiştirin. Önünüzdeki engellerin etrafından kıvrılmaya çalışın. Evreka yolunda küçük bir yürüyüşe çıkın.